yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de Sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yanıma düştün. gözlerim yoldadır, kulağım seste. Ben seni unutmam en son nefeste. Ey ceylan bakışlım, ey boyu beste. Gurbette sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yanıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Teşekkür ederim. Evet, sizlerle gene sıra dışı bir keşifteyiz. Burası Burdur'a bağlı Sagalassos. Sagalassos benim için dünyanın en güzel şehirlerinden biri, en güzel antik yerleşimlerinden bir tanesi. Ve burası 1600 metrelik bir rakımda bulunuyor, düşünebiliyor musunuz? Öncelikle geliyorsunuz, aşağıda olağanüstü bir vadiyi görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya bu adamların işi gücü yok muydu? Niye bu kadar yükseklere tırmandılar? Bir amaçları vardı, bir güvenlik. O yüzden bu kadar yükseğe çıktılar. İki, burada su kaynakları çok bol. Hatta aşağıda vadide su fabrikası bile bulunuyor. Dolayısıyla suyu bol, taşı bol, bütün bu eserleri yapabilmişler. Aynı zamanda metal de var. Metalden yaptıkları eserler içinde o metalleri kullanıyorlar. Bir de burada kil var. Bu kilden de seramikler yapmışlar ve bu seramiklerin günümüzde dünyanın farklı köşelerine, mesela Doğu Akdeniz limanlarına, Batı Anadolu limanlarına sevk edildiğini de, ihraç edildiğini de görüyoruz. Yapılan kazılarda da bulunmuş bunlar. Meydana gelirken sol tarafınızda çok güzel bir hamam var. O hamamdan da işte Hadrian'ın, Marcus Aurelius'un, önemli imparatorların heykelleri çıkmış. Meydan çok güzel. Aşağı kısmında, güney bölümünde 2 tane kemer var. Zaten o kemerlerden birinin altından geçerek meydana geliyorsunuz ve karşınıza inanılmaz bir çeşme çıkıyor. Burası Antoninler Çeşmesi ve burada çok güzel bir restorasyon yaptılar. Aygaz'a ve Belçikalı arkeologlara müteşekkiriz. Sayelerinde bu çeşme ortaya çıktı. Çeşmenin üzerinde bugün heykellerin reprodüksiyonları var. Mesela Sarhoş Dionysos'la Satir var. Ondan sonra Asklepios var, sağlık tanrısı. Bunların orijinallerini bugün Burdur Müzesi'nde görebilirsiniz. Arkada aynı zamanda çeşmenin sol tarafında kalan bir Hereon var. Hero kelimesinden aklınıza gelsin, kahramanlar anıtı. Onun üzerinde dans eden kızlar figürü var. O da gene Burdur Müzesi'nde bulunuyor. Antoninler Çeşmesi'nden tiyatroya doğru giderken harika bir yapı var. Burası Neon Kütüphanesi olarak geçiyor. Neonlar çok önemli bir sülale ve hayırsever bir sülale. Çok büyük katkıları olmuş şehre ama bir de gizli gündemleri varmış. Ne yapmaya çalışmışlar? Burada vatandaşlık, Roma vatandaşlığı almaya çalışmışlar. O yüzden de böyle bir kütüphane yapılmış. Ortada gördüğünüz gibi mozaik bir zemin var. Çünkü o dönemde halı olmadığı için mozaik zeminlerle güzelleştirmişler. Arkada nişler görüyorsunuz. Nişlerin üzerinde de Neon ailesine verilen onurlar anlatılıyor. Spor faaliyetlerini düzenleme onurunun da onlara ait olduğu belirtiliyor. Neden? Çünkü şehirdeki bu faaliyetler çok para getiriyor. Yani turistik faaliyetler adeta günümüzün olimpiyatları gibi. O çerçevede de ailenin onurlandırıldığı hemen arkaya yazılmış. Eskiden ahşap bir çatısı varmış. Birazcık Efes'teki Celsus Kütüphanesi'ne benzeyen bir yapı ve buradaki bölmede de, ikinci bölmede de gene yerde çok güzel mozaikleri görüyoruz. Şimdi ise 9000 kişilik tiyatroya konser dinlemeye gidiyoruz. Hadi gelin beraber gidelim. Che bella cosa noi ornati a sole,
serenado por una tempesta per l'aria fresca pareggia una festa. Che bella cosa una giornata a sole, ma tu sole, che bello ire, oh sole mio, stai in fronte a te. Oh sole, sole mio, stai di fronte a te, stai in fronte a te. Büyük İskender'in zar zor ele geçirdiği bir kent olmuş Sagalassos ve Sagalassos'ta müthiş bir tiyatro var. 5000 kişilik tiyatroyu 9000 kişiye çıkartmışlar ve bu büyüme 2. yüzyılda olmuş. Özellikle Hadrian döneminde, çok önemli bir imparator Hadrian, ve gördüğünüz tiyatroda oyunlar düzenlemişler. Çünkü bulunduğumuz yer Pisidya bölgesi diye geçiyor. Antalya'nın kuzeyi Pisidya'dır, doğusu Pamfilya'dır, batısı da Likya'dır. Yani ışık ülkesidir ve böyle bir ayrıcalığa sahip olunca da buraya çok sayıda insan gelmiş. Hemen arkada gördüğünüz gibi bir sahne binası var ama görünen o ki 180'li yıllarda pek para kalmamış Sagalassoslularda. Dolayısıyla üst katı pek çıkamamışlar. Öndeki alana orkestra diyorlar. Orkestra geçmişte müzisyenlerin bulunduğu yer. Hemen arkada sahne var. Bizim bulunduğumuz alan ise auditorium diye geçiyor. Burada auditorium 2 bölümden oluşuyor. Ortada bir diazoma var. Diazoma yürüyüş alanı, 2 bölümü birbirinden ayıran ve dolayısıyla baktığımızda orada da giriş çıkış kapıları görüyoruz. Böylelikle üst bölümde oturanlar diazomaya o dışarıdaki kapılardan gelmişler. Üst bölüme ya da diazomanın hemen altındaki auditoriumun arka sıralarına oturmuşlar. Şurada VIP koltukları var. VIP koltuklarının farkı ne? Onların arkaları yüksek. Onlar sırtlarını yaslayıp oyunları, eğlenceleri o şekilde seyretmişler. Burada bu orkestranın çitlerle yükseltilerek gladyatör yarışlarının da yapıldığı düşünülüyor. Halka hoş gözükmek için. Çünkü Roma imparatorları demiş ki halka ekmek ve eğlence verin, başka bir şey vermenize gerek kalmaz. Burasının bir başka özelliği de arkadaki İskender Tepesi'ni görmesi. Çok güzel bir manzaraya bakıyor. Gertrude Bell çok önemli bir ajandır. Türkiye'ye de gelmiş. Arabistanlı Lawrence'la aynı dönemin ismi Gertrude Bell. Burayı da fotoğraflamış isimlerden biri. O yüzden de hemen tiyatronun girişinde onun 1907'nin Nisan'ında çektiği bir fotoğrafta bulunuyor. Burada oturaklar var. Oturaklarda gördüğünüz gibi altta boşluklar var. Ayaklarınızı arkaya koyuyorsunuz. Böylelikle öndeki insanın geçmesini sağlıyorsunuz. Ama aynı zamanda bu boşluk olduğu için sesin yankılanarak müthiş bir akustikle geri dönmesini sağlıyor. Çünkü o dönemde mikrofonlar yok, hoparlörler yok. Tamamıyla doğal bir şekilde sesi aktarmakla yükümlü oldukları için bunları da kullanıyorlar. Ve buraya bu bölgedeki farklı şehirlerden insanlar gelip buradaki etkinlikleri düzenliyorlar. Buradan aşağı inerken bir Helenistik çeşme var. Yaklaşık 2000 yıllık bir çeşme ve çeşmeden hala su akıyor. Lütfen oradan da su alın, suyunuzu doldurun yanınızda. Zaten buraya gelirken muhakkak bir en az yarım litrelik su olsun. Yazın çok sıcak oluyor. Su kaybı, sıvı kaybı en büyük problemlerden biri. Güneş gözlüğünüzü, şapkanızı, güneş kreminizi de getirmeyi unutmayın. Dönüşte de su şişenizi aşağıdaki Helenistik sudan doldurabilirsiniz. Çeşmeden doldurabilirsiniz. Çünkü 2000 yıldır akıyor o su orada. Ve dediklerine göre 10 yaş gençleştiriyormuş insanı. Böylelikle genç bir şekilde evinize geri dönebilirsiniz Sagalassos'tan. Aşağıda Ağlasun
Tosun var. Diyorlar ki İskender burayı zor aldı. Annesiyle bir yazışmaları oldu. İşte ağlasın, ağlamasın diye. İşte o ağlasının Ağlasun'a döndüğü söyleniyor ama İskender Makedondu. Yani Helen dönemini başlatan kişiydi. Türkçe bilmiyordu. Dolayısıyla annesiyle arasında bir ağlasın, ağlamasın muhabbetinin geçmesi pek mümkün görünmüyor. Burası peki neden bu hale gelmiş? Veba yüzünden özellikle ve depremler yüzünden. Veba ve depremler nüfusun çok azalmasına sebep olmuş. O yüzden de insanlar burayı terk etmişler. Çömlekçiliğin çok önemli olduğunu söylemiştik. Burası tahılın yetiştirildiği bir yer. Bir çömlekçiler caddesi de bulunuyor Sagalassos'ta. Burası gerçekten Anadolu'nun en bereketli yerlerinden biri olmuş. Çünkü bol su kaynaklarına da sahip bir şehirmiş Sagalassos. Size harika bir müze anlatacağım. Burası Türkiye'nin en güzel müzelerinden biri. Küçük ölçekli bir müze fakat Burdur Müzesi'nde muhteşem eserler var ve Hürriyet gazetesinde sık sık en iyi 10 jürisinde yer alıyorum. Defalarca burayı Türkiye'nin en güzel küçük müzelerinden biri seçtik. Sagalassos'tan getirilen olağanüstü eserler göreceksiniz. İsterseniz gelin şimdi müzeye birlikte bir göz atalım. Müzeye girer girmez karşınıza dans eden kızlar frizi çıkıyor. Bu Sagalassos'tan Heroon'dan getirilmiş. Heroon kahramanlar anıtı demek. İngilizce'deki hero size bunu kolaylıkla hatırlatacak. Bakın kızlardan bir tanesi lir çalıyor ve kızların çok güzel şalları var. Tül misali uçuşuyor ve bunu mermerle inanılmaz bir şekilde betimlemişler. Mermer sanatı Anadolu'da hep çok önemli olmuş ve Sagalassos'ta bulunan eserler arasında aynı zamanda imparator heykelleri de var. Hadrian biliyorsunuz adını Edirne'ye vermiş çünkü Edirne'nin eski adı Hadrianapolis'tir. Hadrian'ın şehridir. Polisine atmışlar, Hadrian'ı da Edirne yapmışlar. Hadrian Anadolu'ya çok önem vermiş. Antalya'da müthiş bir takı vardır. Aynı zamanda Fasalis'e yolunuz düşerse orada da bir giriş takı bulunur. Bakın ayağının büyüklüğü bile şaşırtıcı boyutlarda. Bu da heykelin ne kadar devasal olduğunu gösteriyor. Sagalassos hamamlarını süslermiş. Hemen onun yanında Marcus Aurelius var. Marcus Aurelius da daha sonraki dönemde 161 ile 180 yıllar arasında Roma İmparatorluğunu yöneten imparator. Burada Afrodit'i görüyorsunuz. Güzellik tanrıçası. Afrodisyak kelimesi ondan gelmiştir. Afrodisyas da ona ithaf edilmiş bir şehirdir. Lütfen YouTube kanalımda Afrodisyas bölümünü de seyretmeyi unutmayın. Oğlu Eros, o da aşk tanrısı olarak bilinir. Erotik kelimesi Eros'tan gelir. Eros'un sevgilisinin adı Psyche'dir. Ruh anlamındadır. Ruh bilimine de psychology yani psikoloji denmesi bir tesadüf değildir. Hatta Yunanlılar sevdiklerine psiumu derler. Yani ruhum benim, tatlım, aşkım, canım anlamında kullanılır. Şurada Nike var. Nike zafer tanrıçasıdır ama bizde yanlış okunur. Nike derler. Oysa Nike'dir doğru okunuşu. Kanatları vardır. Eğer Nike spor ayakkabınız ya da malzemeniz varsa dikkat edin. Amblemi Nike'nin kanadı biçimindedir. Burada Dionysos'u görüyoruz. Dionysos şarap tanrısı aynı zamanda tiyatro tanrısı olarak bilinir. Onun hemen devamında ilahi adalet tanrıçası Nemesis var. Burada Asklepios'u görüyoruz. Sağlık tanrısıdır. Asklepios'un kızının adı nedir biliyor musunuz? Hygeia. Dolayısıyla hijyen kelimesinin kökeni de oradan gelir. Yaklaşık 1800-1900 yıllık bir güneş saati görüyorsunuz. Bir aslan ayağı şeklindeki kaidenin üzerine yapılmış bu ve ortada bir çubuk bulunuyormuş. Onun güneşle yansımaları da saatin kaç olduğunu gösteriyormuş. Burdur'a gelirseniz muhakkak Kibiray'a da gidin. İnanılmaz
İnanılmaz bir antik şehir. Orada olağanüstü bir hipodrom görüyorsunuz. Hippo at demek, hipodrom at yarışlarının yapıldığı yer. Ve gladyatörler de var. Gladyatör yarışları da yapılıyor. Bakın burada örneklerini görüyorsunuz. Bunların hayatı aslında imparatorun iki dudağı arasında. Siz de aynısını yapıyorsunuz. Bu beğeni, bu beğenmeme anlamına geliyor. İmparator bunu yaparsa, like ederse, beğenirse kurtuldu. Eğer bunu yaparsa maalesef sizlere ömür demek. Umarım siz de YouTube'daki Saffet Emre Tonguç hesabındaki videolara hep bunu yapıyorsunuzdur. Aynı zamanda Instagram'da da beğenilerinizi bekliyoruz Saffet Emre Tonguç hesabına.